Black Mesa Araştırma Tesisi çalışanlarının güvenliği ve rahatlığı için sağlanmıştır. Saat sabah 8:47, yüzey sıcaklığı 34 derece. Gün içinde azami 41 derecelik bir sıcaklık olacağı tahmin edilmektedir. Oyunun geçtiği yer olan Black Mesa, Soğuk Savaş dönemindeki New Mexico çölünde Amerikan Derin Devleti tarafından kurulmuş gizli bir bilim tesisidir. Burası o kadar çok büyük ve aşırı gelişmiş bir tesistir ki standart bilimsel araştırmaların çok ötesinde bir seviyede akla gelebilecek her türlü disiplinin araştırılması için uygulamalı bilimler geliştiriliyor. En yoğun çalışılan alanlar ise yüksek teknolojili silah ve savunma sistemlerinin geliştirilmesi, çok boyutlu seyahat araştırmaları yani ışınlanma, Zen denilen boyutlar arası kozmik bir bölge ile ilgili yapılan ileri seviyede gizli araştırmalardır. Tesis o kadar çok büyüktür ki kendine ait hidroelektrik santral barajı ve nükleer reaktörü vardır. Uzaya roket fırlatma rampaları, elektrikli demir yolu taşıma ağı, geniş yaşam alanlarıyla Black Mesa neredeyse bir şehir kadar büyük ve her alanda tamamen dış dünyadan bağımsız, kendi kendine yeterli bir süper komplekstir. Hatta kendi gazetesi bile vardır. Bilim personeli ve güvenlik personelleri olmak üzere tesisin 2 ana grup çalışanı vardır. Hey, catch me later, I'll buy you a beer. Onun dışında idari personel, servis personeli ve bazen de çalışanların aileleri dahil olmak üzere diğer sakinleriyle birlikte binlerce insana ev sahipliği yapıyor. Burası gizli bir tesis olduğu için çoğu çalışan bir kere girdikten sonra bir daha dışarı çıkamıyor. Bu tesisin en büyük amacı ışınlanma yani portal teknolojisini icat etmektir ve bunu başarmıştır da. Işınlanma portalları yani yer değiştirme teknolojileri iki konum veya boyutlar arasında madde aktarma aracıdır. Bu icat eğer gerçekleşirse insanlık tarihinin en mükemmel ulaşım aracı haline gelecektir. Bu sayede bir yerden bir yere ulaşım sağlamak için vasıtalara ihtiyacımız kalmayacak. Böylece otomobil, uçak gibi araçlar tıpkı atlar ve develer gibi demode hale gelecek. Evrenin sınırsız büyüklüğü nedeniyle yapılması imkansız olan uzay yolculuklarını yapmak için artık rokete bile ihtiyaç kalmayacak. Astronotlar sadece dünyadan açılan portal kapılarıyla laboratuvarlardan gidip galaksiler arası yolculuk yapabilecek. Evrenin en değerli kaynaklarını dünyaya getirmek kolaylıkla mümkün olacak. Black Mesa'da gerçekleştirilen yoğun araştırmalar sonucu çalışan bir ışınlanma teknolojisi geliştirmeyi nihayet başardılar. Ancak bu ışınlanmanın gerçekleşmesi için negatif kütleye sahip egzotik maddeler gerekmektedir. Ve bu da doğada bulunabilen bir şey değildir. Black Mesa'nın nükleer tesislerde yaptığı araştırmalarla egzotik madde sentezlemeyi de başarmıştı. Işınlanma teknolojisi sayesinde gözlemleyebildiğimiz evrenin bile ötesine ulaşmak mümkün hale geldi. Ancak Black Mesa'daki bu dev makineler muazzam güç kaynakları gerektiren devasa cihazlardı. Işınlanmak için gereken egzotik maddeyi üretmek gerçekten çok maliyetliydi. Bu yüzden bu teknolojiyi daha çok geliştirmek ve kaynak aramak için kullandılar. Evrenin her köşesinde egzotik madde aradılar. Bilim adamları sonra Zen ismini verdikleri evrenler arası bir sınır dünyasını keşfettiler. Zen bölgesi o kadar uzaktır ki bizim evrenimizin bile dışındadır. Zen, nebüler boşluğun yıldız tozları içinde yer alan asteroid benzeri adaların yüzeylerinde yaşayan canlıların bulunduğu gök cisimleri kümesidir. Burası rahatlıkla nefes alınabilen ve su bulunan bir mekandır. Bu yüzden zengin bir canlı ekosistemine sahiptir. Araştırmacılar burada Zenyum adını verdikleri zengin egzotik madde içeren doğal kristaller keşfettiler. Bilimsel merakın yanı sıra böyle doğal bir egzotik madde kaynağı olan kristaller asteroid mağaralarından toplanıp eğer dünyaya getirilirse teleportasyonlar çok daha basit ve daha ekonomik hale gelecekti. Kristalleri dünyaya getirmek için defalarca girişimlerde bulundular. Bu işi yapan inceleme takımı hem çok yüksek bilim eğitimi almış hem de askeri eğitim görmüş profesyonel kişilerdi. Black Mesa tehlike kursunda eğitim almış bilim adamları çok tehlikeli olmasına rağmen dünyaya çok sayıda ve ağırlıkta zen kristalleri getirebildiler.
Zen, saldırgan ve vahşi uzaylı hayvanlar barındıran ölümcül bir yerdi. Çoğu zaman bilim adamları bu uzaylılarla çatışmaya girmek zorunda kalmıştır. Bazıları bu uğurda hayatlarını kaybettiler. Black Mesa, Zen'de her yere bilim üsleri kurdu. Uzaylıları dünyaya getirip tesiste otopsi yaptılar. Zen kristali artık yeni ulaşım aracı olan ışınlanma için yeni petrol haline geldi. Artık ışınlanmalar çok sıradan bir hale gelmişti. İnsanlar Zen'de cirit atıyordu. Ancak yeterli değil. Çünkü kristaller çabuk tükendiği için geçici bir çözümdü. Bu yüzden bize daha uzun ömürlü bir kaynak lazım. Bu teknolojiyi daha da ileri götürmek için daha saf numuneler gerekiyordu. Black Mesa'lı bilim adamları Zen'deki asteroid adalarında didik didik kristal aradılar. Ancak yeterli saflıkta malzemeyi bulamadılar ve Zen'in bazı yerleri bu agresif uzaylı yaşam yüzünden gerçekten çok ölümcül tehlikeliydi. Bu yüzden her yere girilemiyordu. Zen kristali hem normal madde hem de egzotik maddenin karışımı olan bir kokteyldir. Bu kristalleri kullanmaya başlamadan önce bir kaza yaşanmaması için kusursuz bir seviyede analiz edilmesi gerekir. Bunu yapmak için de antikütle spektrometresi denilen bir makine gerekiyor. Gerçek hayatta kullanılan normal kütle spektrometresi adından da anlaşılacağı gibi atomların kütlesini ölçer ve moleküllerin kimyasal dizilimlerini analiz etmek için kullanılır. Atomlar sıradan tartım cihazlarıyla ölçülemeyecek kadar küçük olduğu için bu cihazlara ihtiyaç vardır. Ama bu işlem negatif kütleye sahip egzotik maddelerde işe yaramaz. Antikütle spektrometresi Zen kristallerinin egzotik maddesini çalkalayarak salınan elektromanyetik dalgaları ve yüksek enerjili plazma ışınlarını sensörlerle tarayarak çalışır. Bu sayede ışınlanmak için gereken yer değiştirme enerjisi akımlarından oluşturmak mümkün olur. Genelde kristal numuneleri bir asansörle test odasına getirilir ve bir kişi tarafından el arabasına benzer bir araçla aletin içine itilir. Bu Black Mesa'da sürekli yapılan rutin bir işlemdir. Zen'den getirilen bütün kristaller bu işleme tabi tutulmuştur. Yani bu deney yüzlerce kez yapılmıştır. Sonrasında bilim adamları bu kristali gökte ararken yerde buldular. Gizemli bir el tarafından verilen GG3883 numaralı kristal çok yüksek saflık oranına sahip bulunmaz bir nimet gibiydi. Bu kristal şimdiye kadar keşfedilen en saf örnektir. Çünkü diğer egzotik maddeden daha egzotik bir madde içeriyor. Kristal bize çok uzun sürelerce yetecek bir ışınlanma yakıtı sağlayacaktı. Böylece artık uzaydan sürekli kristal taşımak ve vahşi yaratıklarla savaşmak zorunda kalınmayacak. Bu yüzden bütün bilim adamları onu da analiz etmek için sabırsızlanmışlardı. Tüm tesis bu kristali analiz etmek için seferber oldu. Kristalin spektrometreye sokulması için seçilen kişi MIT'den yeni mezun olmuş Gordon Freeman isminde bir teorik fizikçiydi. Nükleer, atom altı ve kuantum araştırmaları yapan anormal malzemeler bölümünde insanlık tarihinin en önemli bilimsel deneyinin gerçekleşmesinde bu adamın rolü sadece numune kendisine emanet edildiğinde onu arabayla makineye itmekti. Halbuki bu iş hiçbir uzmanlık gerektirmiyor. Herhangi bir vasıfsız sıradan birisi de bu görevi rahatlıkla yerine getirebilirdi. Sadece bu deneyi gerçekleştirirken yayılan radyasyondan korunmak için HEV suit denilen bir hazmat giysisi giymek gerekiyor. Bazıları sadece birkaç düğmeye basıp arabayı itmek gibi süper basit bir görevi babam da yapar diyerek Gordon'la dalga geçmiştir. Ama Gordon halinden memnundur. Sonuçta bu insanı fazla yormayan ve iyi bir maaşı olan güzel bir işti. 16 Mayıs 2003 sabahı bu büyük deney için artık tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. Ancak bir eksik vardır. Sadece numuneyi arabayla itecek olan personel, yani bizim Gordon Freeman, işe yarım saat geç kalmıştır. Herkes heyecanlı, herkes stresli. Prepare for unforeseen consequences.
Ve nihayet HEV suite'ini giyen Gordon, anormal malzemeler laboratuvarındaki antikütle spektrometresine ulaşır ve deney prosedürleri başlar. Is this thing on? Testing. Testing. Test odasına girdikten sonra Gordon kontrol paneline gider ve rotorları çalıştırmak için düğmeye basar. Very good. We'll take it from here. Power to stage 1 emitters in 3, 2, 1. I'm seeing predictable phase arrays. Stage 2 emitters activating now. Gordon, we cannot predict how long the system can operate at this level, nor how long the reading will take. Please, work as quickly as you can. Overhead capacitors to 105%. It's probably not a problem. Probably. But I'm showing a small discrepancy in... Well, no. It's well within acceptable bounds again. Sustaining sequence. We've just been informed that the sample is ready, Gordon. It should be coming up to you at any moment. Look to the delivery system for your specimen. Dağıtım sisteminden gelen araçla örnek elimize ulaşır. Kristal için duyulan merak çok fazla olduğu için bilim adamları bunun hakkında daha fazla veriye sahip olmak istediler. Bu yüzden ışınların çözünürlüğünü %105'e ayarladılar. Normal kristaller için %90 kapasitesinde çalışılıyordu. Bu sayede kristalin yapısı hakkında daha fazla bilgi edineceklerdi. Ancak makinenin %105 seviyesinde çalışması için güvenlik sistemlerinin kapatılması gerekiyordu. Standart olmayan bir numune için standart prosedür. Standard insertion for non-standard specimen. Go ahead, Gordon. Yukarıdaki gözetmen bilim adamları Gordon'a devam etmesini söyler ve Gordon numuneyi iter. Sonra etrafta yeşil ışık parlamaları ve patlamalar oluşur. Her şey kontrolden çıkar. Bilim adamları derhal cihazı kapatmaya çalışır ama artık her şey için çok geçtir ve hiçbir şey yolunda gitmez. Artık büyük felaket günleri başlamıştır. Ne yazık ki bünyesinde bulunan böylesine yüksek miktarda egzotik madde konsantrasyonu kristal malzemenin tuhaf fiziksel özelliklere sahip olduğu ve bu nedenle çok dengesiz olduğu anlamına geliyordu. Aşırı yüklenmiş antikütle spektrometresinin güçlü ışınları kristalin yapısına zarar verdi ve deney rezonans çağlayanı denilen olumsuz bir reaksiyonla sonuçlandı. Ortaya çıkan egzotik enerjinin açığa çıkması uzay zamanı dokusunda yıkıcı etkileri neden oldu ve dünya ile Zen sınır dünyası arasında agresif bir boyutsal yarık yarattı. Warning. Possible bio-reading detected. Bu rastgele açılıp kapanan yarıklardan tesise Zen'de yaşayan birçok vahşi uzaylı yaratık ışınlandı ve bilim adamlarına saldırmaya başladı. Amerikan Silahlı Kuvvetleri olaylara müdahale etmek için özel bir birlik olan HECU kuvvetlerini Black Mesa'ya gönderdi. Bilim adamları da tam kurtulduk diye sevinirken, Tehlikeli Çevre Savaş Birimi ismine sahip bu özel kuvvetler komandolarına devlet tarafından olayın örtbas edilmesi için hem uzaylıların hem de tüm Black Mesa personelinin ortadan kaldırılması emrini verdi. Gordon da tam aradığı mesleğe kavuştuğunu sanarken kendini insanlık tarihinin başına gelen en büyük felaket ve 3 taraflı bir savaşın merkezinde bulur. ABD ordusu olayları bir sabotaj ve terör eylemi olarak değerlendirdi. Gordon Freeman terörist başı ilan edilir ve askeri birliklerin öncelikli hedefi haline gelir. Gordon da her türlü tehlikeli şartlara karşı koruma sağlayan zırhı, levye dahil son teknolojik silahlarıyla ve bilimsel zekasıyla hem uzaylılara hem de Amerikan askerlerine karşı savaşarak kendini savunmaya başlar. Zaten uzaylılar da nereye geldiklerinin farkında değildir. Büyük bir şaşkınlık içerisinde korkuyla gördükleri her şeye saldırırlar.
Sonrasında askerler ilk başlarda üstünlüğü sağlamış olsa da kısa sürede daha fazla zenli yaratık ışınlandığı için kontrolü kaybettiler. Freeman'i boş verin, hayatınızı kurtarın diyerek hızla geri çekilirler. O kadar çok apar topar bir şekilde kaçarlar ki tesisin içinde birçok denizciyi geride bırakmak zorunda kaldılar. Amerikan hükümeti yine olayları örtbas etmek için bu sefer daha profesyonel ve yenilmez bir ekip olan CIA'ya bağlı Black Ops ekiplerini bölgeye gönderir. Kadın ve erkek suikastçilerden oluşan tehlikeli ve çok etkili temizlik ekibi olan Black Ops ajanlarının görevi ise tüm Black Mesa bilim ve güvenlik personelini, işgalci uzaylı yaratıkları ve geride kalan ve başarısız olan hem de gereğinden fazla şey öğrenen askerleri, yani yaşayan her şeyi temizlemek. Ve bunu yapmak için de tesisin içine bir termonükleer atom bombası cihazı kurmayı planlıyorlar. Ve böylece bu olayın hiç yaşanmamış gibi kimsenin haberdar olmamasını sağlamayı amaçlıyorlar. Daha sonrasında bazı askerler yaptıklarının yanlış olduğunu anlayıp bilim adamlarıyla işbirliğine giriyor ve Black Ops'larla savaşıyor. Her ne kadar Zen kristalinin çatlamasıyla büyük bir felaket ve savaş yaşanmış olsa da bazı bilim adamları bu kaos ortamında bile araştırmalarını kararlı bir şekilde sürdürdüler. Kristal ve ışınlanma ile ilgili muazzam bilgilere eriştiler. Çok daha gelişmiş ve hafif ışınlanma teknolojileri geliştirdiler. Bu ölümcül yan etkileri olsa da deneyin aslında başarılı olduğu anlamına geliyor. Gordon Freeman, binbir türlü ölümcül yaratık ve Amerikan ordusunun en seçkin askerleriyle savaştıktan sonra Black Mesa'nın en başından beridir Zen'e seyahat etmek için kullandığı ışınlanma teknolojilerini geliştirdiği yer olan Lambda kompleksine ulaşır. Orada işleri yoluna koymak için araştırmalarına devam eden bazı bilim adamları Gordon'a ışınlanma portallarının diğer tarafında çok güçlü bir varlığın olduğunu ve bu istilanın sorumlusunun o olduğunu söylüyorlar. These readings have given us reason to suspect that there is an immense portal over there, created and maintained by the intense concentration of a single powerful being. Ve Gordon onu öldürmek ve uzaylıların istilasını durdurmak için taşıyabildiği tüm silah, ekipman ve mühimmatı yanına alarak Zen'e ışınlanır. Gordon burada Zen'li uzaylılarla doğal ortamında yüzleşir. Yerçekiminin az olduğu asteroid adalarından bir diğerine zıplayarak ilerler. Burada daha önce kristal arayan araştırmacıların cesetlerini de görebiliyoruz. Sonra Zen'in en güçlü ve dişi yaratıklarından biriyle savaşıyoruz. Bu dünyaya ışınlanarak insanları zombiye çeviren Headcrab'lerin annesidir. Normalde anneler kutsaldır ama bu anne hariç. Gordon, Nihilant adındaki bu devasa süper varlığın köleleri ve ordusuyla savaştıktan sonra kendisiyle ininde yüzleşir. Nihilant, Black Mesa'nın elde etmeye çalıştığı portalları organik olarak kendi vücudunda üretebiliyor. Bu yaratık çok ilginç özelliklere sahip. Anormal derecede koca kafalı, doğal olmayan kahverengimsi bir bebek fetüsünü andırıyor. Sanki bir ameliyat geçirmiş gibi kafasında ve vücudunda dikişler var. Koca yaratığın minik bacaklarında belirgin bir şekilde amputasyon işlemi kalıntılarını görüyoruz. Vücuduna kombin edilen bir kaldırma aracıyla uçarak yükselebiliyor. Yani yaratık sanki süper bir teknolojiyle yapay olarak cerrahi işlemlerle yaratılmış gibi görünüyor. Bu yaratık doğal değil. Telepatik güçleri olan Nihilant sürekli Gordon'a malum kişiden bahsediyor. Yaratık gücünü ve besinini Zen kristallerinden alıyor. İnsanlar daha önce bu kristalleri araştırmak için topladığı için insanlığa kızmış gibi görünüyor. Gordon bu kristalleri kırarak yaratığı bitkin düşürüyor. Kafasındaki dikişler koparak bir çiçek gibi açılıyor ve uzun süren mücadelenin sonunda türünün tek örneği olan Nihilant öldürülüyor.
Sonra malum kişi bizi yıkımdan kurtarıyor ancak 20 yıl süren kozmik bir uykuya yatırıyor. Gordon uykudayken Black Mesa'ya yerleştirilen nükleer başlık patlıyor ve tesis tamamen yok oluyor. Televizyonlarda ise bu patlamanın uzaydan düşen meteordan kaynaklandığı söyleniyor. Yani olay başarıyla örtbas ediliyor. Ama nereye kadar? Dünyayı istila etmek isteyen Nihilant öldürülse de uzay zamanı dokusunda oluşan yırtıklar yüzünden portallar rastgele ve her yerde açılmaya devam ediyor. Hala zenli vahşi hayvanlar dünyaya ışınlanmaya devam ediyor. Tüm bunlara ek olarak portal fırtınaları denilen yıkıcı bir olay oluşuyor. Bu fırtınalar uzay zamanı dokusunun yırtılmasının bir sonucu olarak yıkıcı manyetik şok dalgalarını fırtınaya benzer bir şekilde dışarıya yayıyor. Islık sesine benzeyen bir gürültüyle vurdukları her yerde tahribata yol açıyor, bina ve köprü gibi yapılara ciddi zararlar veriyor. Black Mesa'da yapılan kristal deneyleri Dünya ile Zen arasında rastgele açılan portal yarıklarının oluşmasıyla sonuçlanmıştı. Bu yüzden Gordon Freeman boyutsal çatlakları mühürlemek için uzaya bir uydu roketi göndermişti. Ancak bu işe yaramadı. Boyutsal yarığın normalde kapanması gerekiyordu ama Nihilant bu portalların kapanmasını engelledi. Bu yüzden Gordon yarıkları kapatmak için bu sefer Nihilant'ı öldürdü. Ancak bu da işe yaramadı. Çok az kişinin kurtulabildiği Black Mesa patlamasından sonra aslında portallar kapandı. Ancak gerçekleşen bu astronomik ötesi ölçüde kuantum felaketi uzay zaman dokusuna hasar verdiği için portal fırtınaları denilen bir fenomenin oluşmasına neden oldu. Portalları açık tutan Nihilant öldükten sonra istemsiz bir şekilde kararsız bir enerji açığa çıktı. Nihilant çok güçlü bir varlık olduğu için o da vücudunda çok fazla egzotik enerji barındırıyordu. Rezonans çağlayından daha büyük bir çağlayan oluştu. Bu yüzden boyutsal yarıklar daha da kararsız hale geldi. İlk başlarda olaylardan haberdar olan tek devlet Amerika'ydı. Ancak olaylar sonra dünya çapında yayıldı. Gökyüzünde oluşan ışıklı girdaplar, portal fırtınaları, yıkıcı depremler, zombi istilaları, vahşi yaratıkların saldırıları ve ekonomik krizler yüzünden dünya medeniyeti küresel bir çöküşe doğru sürükleniyordu. Sonra bir güç bu boyutsal çatlakları fark etti ve daha da genişletti. Tüm bu yaşanan karışıklık ve kaos ortamına fırsat bilen bir güç, dünyaya sürpriz bir saldırı başlattı. Gökyüzünde açılan portallardan sürüler halinde bir anda irili ufaklı, bazıları devasa uçan cisimler çıktı. İnsanlar daha ne olduğunu anlamadan bu garip hava araçları şiddetle şehirlere saldırdı. Birleşmiş Milletler tüm dünyada küresel seferberlik ilan etti. Tüm ülkelerin orduları ortak olarak saldırıya karşılık verdi. Birbirine en nefret duyan düşman ülkeler bile aynı saflarda savaştı. Savaşın ilk saatlerinde saldırı püskürtülüyordu ama uzaylılar öldükçe gökyüzündeki portallardan daha fazlası sürüler halinde durmadan geliyordu. Tamamen acımasız bir şekilde ve nedensizce saldıran bu savaş birimlerinin her biri birbirinden o kadar çok farklıydı ki sanki hepsi farklı yerlerden gelmiş gibi görünüyordu. Bu da karmaşık bir düşmanı tanımayı ve çözmeyi zorlaştırıyordu. Tanımadığınız bir düşmanla savaşamazsınız. Tanımak için de zamana ihtiyaç vardır.
uzaylıların hiçbiri tek bir ırka mensup değildi. Sintler, cyborglar, robotlar, yaratıklar, akıllı silahlar dünyanın bütün şehirlerini yerle bir etmeye başladı. Amerikan hükümetinin bir zamanlar dünyadan gizlemeye ve örtbas etmeye çalıştığı ne varsa hepsinin daha fazlası geldi. Yani Amerika o kadar bilim adamını boş boşuna öldürdü. Halbuki burada karşımızda bilimsel yöntemlerle saldıran teknolojik bir düşman vardı. Bu savaş ancak bilimsel olarak gelişmiş silahlarla kazanılabilir. Ama o da ne? Amerika zaten ışınlanma portalları ile ilgili her şeyi bilen, alanında en uzman bilim adamlarını atom bombasıyla katletti. Neredeyse hiç bilim adamı kalmadı. Ne yazık ki elimizde ilkel barutlu tüfek ve bombalardan başka silahımız yoktu. Bunlar düşmana işlemiyor bile. Bu savaş tıpkı Kızılderililer ile Avrupalı kolonicilerin savaşları gibiydi. Ama artık burada Kızılderili ilkel yerliler biziz. Bu savaş öyle Hollywood filmlerindeki gibi uzaylıların sadece Amerika'ya saldırdığı bir senaryo değil. Dünyanın bütün ülkeleri, bütün şehirleri işgal altında. Amerika kendi yaptığı deneyler ve sonuçlarını gizlediği için kendi kazdığı kuyuya kendi düştü. Ama tüm dünyayı da peşinde düşürdü. Bu savaş, şimdiye kadar yaşanmış savaşların, dünya savaşlarının hatta gelecekte çıkması muhtemel 3. Dünya Savaşı'nın toplamından bile daha yıkıcı bir savaştı. İnsanlık neyle karşı karşıya olduğunu daha yeni yeni anladığı zaman dünyayı teslim etmemek için elindeki tüm silahları kullandılar. Ama pek de etki etmedi. Olan yine insanların kendisine oldu. Teknoloji ve sayı olarak çok güçlü bir orduya sahip bu uzaylılara insanlar Combine ismini verdi. Ama onlar kendilerine evrensel birlik diyorlardı. Sadece 7. saatin sonunda dünyanın tüm uluslarının orduları yenik düştü. Savaşın 7. saatine gelindiğinde artık insanlık için hiçbir umut kalmamıştı. O kadar çok kayıp verilmişti ki insanlığın %80'i yok olmuştu bile. Amerika, Black Mesa'daki öldürdüğü bilim adamlarını mumla arıyor. Black Mesa'nın eski yöneticisi olan Dr. Wallace Breen, 7 Saat Savaşı'nın sonunda insanlığı kurtarma amacıyla Combine ile bir barış antlaşması müzakere etti. New York'ta yapılan bu teslimiyet antlaşması tüm dünya devletleri ve hayatta kalan tüm insanlık adına Combine'ın dünyaya tek hakim güç olduğu ilan edildi. Tüm ordular silah bırakarak teslim oldu. Bütün dünya hükümetleri iktidardan düşürüldü ve Combine İmparatorluğu'na bağlı tek dünya devleti kuruldu. Sonra hala sağlam kalan yerleşim yerleri numaralandırılmış şehirlere bölündü. Dr. Breen, Combine'ın dünyadaki lideri olarak atandı. Combine ile barış yapmak, insanlığın özgürlüğünü feda etmesi anlamına geliyordu. Bundan sonra artık insanlığın en karanlık çağı başlamış oldu. Eğer bu barış antlaşması imzalanmamış olsaydı insanlığın tamamı dinozorlar gibi tükenecekti. Eğer savaş 7 saatten daha uzun sürseydi Combine insanlığı tamamen dünya üzerinden silecekti. Dr. Breen sayesinde savaş 7 saat içinde bitebildi. Doğu Avrupa'daki 17 numaralı şehirde sömürgeciliğin merkez üssü olarak 3,5 kilometre uzunluğunda Citadel Kalesi inşa edildi. Combine İmparatorluğu eşi benzeri görülmemiş ve insan hayalinin çok ötesinde bir bilimsel ve teknolojik yöntemlerle insanlığa asimilasyon uygulamıştır. Zaten savaşta iyice azalan insan nüfusunun yeniden toparlanmasını engellemek için bastırma alanı denilen bir doğum kontrol yöntemi dayatmasını uyguladılar. Yani embriyo gelişimi için gerekli protein zincirlerinin oluşmasını engelleyerek insanları kısırlaştırarak üremesini engellediler. Bu yüzden oyunda hiç çocuk göremeyiz. Çünkü yıllardır hiç yeni bebek doğmadı. Savaştan önce doğmuş çocuklar da fabrikalarda köle gibi çalışarak büyüdüler. Savaştan sonra teslim olan orduların esir olarak ele geçirilen eski askerlerini asimile etme amacıyla sibernetik teknolojilerle dönüştürüp Overwatch, Transhuman Kol ordusunu kurdular.
Çünkü Combine İmparatorluğu gücünü ve ismini işgal ettiği gezegenlerdeki canlıları sibernetik olarak modifiye ederek kendi askeri gücüne katarak alır. Bir zamanlar insan olan ama artık olmayan Overwatch askerleri Combine'ın dünya üzerindeki asker ve polis gücü oldu. Bu yüzden kendi uzaylı birimlerine ihtiyaç duymadıkları için hepsini başka fetihlerde kullanmak için geri çektiler. Bu yüzden bunları oyunlarda göremeyiz. Genetik, biyomühendislik ve sibernetik çipler gibi transhumanist yöntemlerle dönüştürülen Combine askerleri muharebe yetenekleri arttırılmış insanlardır. Beyin ve göğüs cerrahisi, boğazda ve karın çevresinde çeşitli mekanik cihazların implantasyonu dahil olmak üzere kapsamlı modifikasyonlar geçirmiş bu askerler acımasız, korkusuz, duygusuz, acı hissetmez, emirleri sorgulamaz ve yorulmaz olmak için tasarlanmıştır. Boğazlarından ses telleri alınarak yerine iletişim için vokal telsiz cihazı takılmıştır. Bu yüzden tüm askerlerin sesleri aynıdır. Bu askerler yemek yemez ve su içmezler. Besinlerini duvarlardaki enerji panelinden, batarya pillerinden ve vücuduna bağlanan hortumlardan alır. Combine iktidarına en fazla muhalefet gösterenleri de yakalayıp en sert seviyede acımasız cerrahi yöntemlerle Stalker adı verilen synth cyborg köleler haline getirdiler. Stalker'ların uzuvları sökülüp yerine civatalı metalik eklentilerle değiştirilir. Onlar da askerler gibi sindirim sistemi sökülüp yerine vücudun yanlarından gastrik port yoluyla uygulanan bir besin çözeltisiyle hayatta kalmalarını sağlayan yapay organlar takılır. Yüzleri sökülüp yerine metal bir plaka takılır ve küçük bir iğne deliğinden bakmaları sağlanır. Tabii ki kendi rızasıyla gönüllü olarak Combine saflarına katılan insanlar da vardır. Onlar Dr. Brain'in propagandasını yaptığı görüşleri benimseyerek daha iyi yaşam, güzel yemekler, üreme simülasyonları, güç, otorite ve statü sahibi olmak gibi ödüllerin sahibi olma ayrıcalığını elde etmek için birçok insan Combine diktatörlüğüne itaat ederek sivil koruma birliklerine katılmıştır. Bu polisler Overwatch gibi biyoteknolojik işlemlerle dönüştürülmüş insanlar değildir. Sıradan doğal insanlardır. Sivil koruma birlikleri Combine hükümetinin kolluk kuvvetidir. Görevleri isyancıları ve sempatizanlarını tutuklamak, arada sırada çıkan ufak tefek ayaklanmaları bastırmaktır. Çoğu zaman Combine'e muhalif fikirlere sahip kişilerin evlerine sürpriz baskınlar düzenlerler. Bazen de bu baskınları vatandaşları Combine otoritesine boyun eğdirmek için nedensizce yaparlar. Combine İmparatorluğu dünya üzerinde çok aşırı bir seviyede totaliter, emperyalist bir polis devleti rejimi kurdu. Tell me, Dr. Freeman, if you can. You have destroyed so much. What is it exactly that you have created? Can you name even one thing? Dr. Brain, evrensel birlikten hep hayırseverlerimiz diye bahsetmektedir. O, Combine işgalini bir nimet olarak görüyor. Çünkü onlar çok sayıda evrene hükmeden muazzam bir güç. Ona göre eğer onlarla savaşmak yerine onlarla işbirliği yaparsak, biz de insanlık olarak bu evrensel nimetlerden faydalanabiliriz. Sonuçta onlar bilim ve teknolojide insanlara göre çok fazla gelişmiş bir medeniyettir. Daha insanların yeni yeni anlamaya başladığı karanlık madde ve karanlık enerjiyi kullanma konusunda uzmanlaşmış bir teknolojiye sahipler. Zaten Citadel'ı Dr. Brain'in onları ikna etmesiyle yapmışlardı. Eğer onlarla bu pazarlığı yapmasaydı herkesi öldürüp istedikleri kaynakları toplayıp dünyadan gideceklerdi. Peki Combine dünyayı neden işgal etti? Bildiğiniz üzere dünyanın içinde bulunduğu bir yıldız sistemi ve bu tip sistemleri kapsayan galaksiler ve galaksi kümelerinden oluşan 100 milyarlarca ışık yılı çapındaki bir evrenin içinde bulunuyoruz. Ancak bu sonsuz gibi görünen devasa evrenin içinde bizden başka bir yaşamın varlığı yokmuş gibi görünüyor.
Combine ise bizim evrenimizin dışından, başka bir evrenden geliyor. Tıpkı Zen gibi. Çoklu evrenler ve baloncuk teorisine göre bizim evrenimizin dışında başka evrenler de mevcuttur. Nihilant'ın ölümüyle ortaya çıkan portal fırtınaları Combine'ın dikkatini çekiyor ve Zen'i boyutsal bir sapan olarak kullanarak dünyaya ışınlanıyorlar. Sıradan bir evrenin bile büyüklüğünün 100 milyarlarca ışık yılı olduğunu düşünürsek, evrenler arası mesafelerin aklımızın bile alamayacağı kadar astronomik sayılarda anlaması imkansız mesafeler olduğunu düşünmek mantıklı olurdu. İşte Zen ise trilyonlarca ışık yılı mesafeleri birbirini yakın eden bir çeşit kuantum boyutta kozmik bir kestirme yol gibi işlev görüyor. Bu yüzden buna sınır dünyası deniliyor. Hani şu klasik bilim kurgu filmlerinde görmüşsünüzdür. Bir kağıdı katlayarak nasıl 2 boyutu bükebiliyorsak, ışınlanma portalları da aynı şekilde 3 boyutlu evreni bükerek mesafeleri kısaltıyor. Peki Combine neden bu kadar muazzam mesafeleri kat edip dünya gibi basit bir gezegeni işgal etmek için bu kadar zahmete giriyor? Combine, karanlık enerji reaktörü sayesinde evrenler arası ışınlanma yapabiliyor. Ancak Combine'ın ışınlanma teknolojileri Black Mesa'nınkinden çok daha farklı çalışıyor. Combine, süper portal denilen devasa yarıklarla bir evrenden başka bir evrene yolculuk yapıyor. Tabii bunu yapmak için Citadel kadar büyük dev kalelere ihtiyaç duyuyorlar. Black Mesa ise evrenler arası olmasa da laboratuvarın içinde bir odadan başka bir odaya veya herhangi bir yere ışınlanma portalları açıyor. İşte Combine'ın dünyayı işgal etmesinin sebebi de burada başlıyor. Combine evrenler arası süper portal açıyor ama ışınlanmayı o evrenin içinde çalıştıramıyor. Yani bir evrene ışınlandıktan sonra normal vasıtalar ile ulaşım sağlaması gerekiyor. İnsanlarda olup da Combine'da olmayan şey evren içi yerel ışınlanma teknolojisidir. Combine, Black Mesa'nın ışınlanma teknolojisini ele geçirerek evrenler arası sömürgecilik faaliyetlerine ışınlanma portallarıyla sonsuz bir hız katmayı amaçlıyor. Half-Life'ın hikayesi her zaman ışınlanma teknolojisi üzerine kuruludur. Combine'ı anlamak için onu en iyi tanıyan insanın ağzından dinlemek gerekiyor. So short-sighted. I have studied 36 zones beyond Harun. Carbon stars with ancient satellites colonized by sentient fungi. Gas giants inhabited by vast meteorological intelligences. Worms stretched thin across the membranes where the dimensions intersect. Impossible to describe with our limited vocabulary. Half-Life, anlaşılamaz derecede büyük bir evrende gerçekleşen son derece küçük bir hikaye. Combine'ın muhtemel anavatanı olan Overworld, Aleph evreninde bulunur. Aleph, Yahudi alfabesinin ilk harfidir. Arapçası da Elif'tir. Anlamı ilk evren demektir. Zaten Combine'da aynen bu şekilde istila ettikleri dünyalara Elif gibi dimdik kaleler inşa ederler. Sonradan öğreniyoruz ki bir Vortigaunt'ın söylediğine göre bir zamanlar Nihilant da Combine'ın boyunduruğu altındaymış. Zaten bu Nihilant'ın vücudundaki ameliyat izlerini Combine'dan başka kimse yapamazdı. Zen'deki akıllı yaşam formlarından olan Vortigaunt'lar
o zamanlar köle oldukları için bizimle savaşıyorlardı. Freeman Nihilant'ı öldürünce Vortigantlar özgürlüğüne kavuştu ve insanlarla müttefik oldu. Nihilant daha öncesinde türdeşleriyle Combine'den kaçarak Zen'e sığınmıştı. Combine ışınlanma teknolojilerinin peşinde olduğu için neden Nihilant'ı köleleştirmek istediğini anlamak zor değil. Çünkü Nihilant da vücudundan portal üretebiliyordu. Combine Nihilant'ı bir ışınlanma aracı olarak kullanmak istiyordu. Nihilant bir şekilde Combine'in elinden kurtulmuş gibi görünüyor. Ama bu onun bir kurban ve masum olduğu anlamına gelmez. Çünkü Nihilant'ın Combine'dan kurtulduktan sonra yaptığı ilk iş kendi türdeşlerini köleleştirerek sömürgecilik faaliyetlerine başlamıştı. Combine'ın onun vücudunda yaptığı modifikasyonlar onu çok güçlü bir varlık haline getirmişti. O da bu yüzden bir güç zehirlenmesi yaşayıp istilacılık yapmaya başlamıştı. Zen'deki kristallerle de beslenmeye başlayınca muazzam bir güce ulaştı. Zen'deki akıllı yaşamın hepsinin ortak noktası karın ve göğüs bölgesi arasında bir üçüncü el bulunmasıdır. Aslında bu yaratıkların hiçbiri Zen'in yerlisi değil, hepsi göçmen olarak buraya geldiler. İnsanların burada ışınlanma deneyleri yapması onu çok kızdırdı. Zen bölgesi zaten çok küçük bir yerdi. Nihilant sürekli büyüdüğü için artık Zen'e sığamıyordu. Bu yüzden ışınlanma felaketi gerçekleşince Nihilant'a bir fırsat doğdu. Portallar açılınca imparatorluğunu dünyaya taşımak istedi. Ama sonra levyeli bir adam çıkıp bunun olmasını tabii ki engelledi. Peki daha öncesinde Nihilant'ın Zen'e sığınmasını sağlayan kişi kim olabilir? Birinin onu uyarmış olması lazım. Eğer uslu durmazsan levyeli bir adam gelip canını yakabilir. İşte tam da böyle oldu. Nihilant Combine'den kaçıyordu ama kendisinin Combine'den aşağı kalır bir yanı yoktu. Combine'den kurtulduktan sonra yaptığı ilk iş Combine gibi sömürgecilik faaliyetlerine başlaması oldu. Bunu başaramayınca da oluşan portal fırtınaları Combine'in radarına girdi. Combine zaten Nihilant'ı arıyordu. Onu bulduklarında ise levyeli bir adam tarafından öldürülmüş olduğunu gördüler. Fark ettiler ki insan adındaki bir tür Combine'dan ve Nihilant'tan daha iyi ışınlanma portalları üretebiliyor. Bunu anladıktan sonra derhal dünyayı işgal ettiler. Bunu yapmak için de portal fırtınalarını kullandılar. 7 saat gibi komik bir sürede bunu kolaylıkla başardılar. Ne de olsa Combine 314 tane evreni ele geçirmiş bir mega emperyalist bir kozmik güç. Combine'ı daha iyi anlamak için Kardashev ölçeği ve Fermi paradoksuna bakabiliriz. İnsan medeniyeti bu ölçeğe göre 0 ile 1 arasındayken Combine'ın çoklu evren yani multiversal imparatorluğu olduğu için 5. tip sayılıyor. Yani bu oyunda aslında 5. tip bir süper medeniyete karşı elimizde levye ile mücadele ediyoruz. Dr. Breen böyle bir güce karşı koymanın anlamsız olduğunu savunuyordu. Combine'ın daha ne kadar güçlü olduğunu bilmiyoruz bile. Bunlar savaşa giderken kendi türlerini göndermeye tenezzül etmiyor bile. Şimdiye kadar ki gördüğümüz bütün kuvvetler daha önceki istila ettikleri medeniyetlerden topladıkları yapay ve devşirme türlerdir. Combine aslında Nihilant gibi insanlardan nefret etmiyor. Çünkü bizi önemsemiyor bile. Bir sincapın yaşadığı ağacı kesip sandalye yapmak sincap için zor bir durum olabilir. Bu yüzden sincap zorluk yaşayabilir ve üzülebilir. Ama biz sincapa medeniyetimizi ve mobilya endüstrisini anlatamayız. İşte Combine da bize göre bu seviyede. Biz ise onlara göre sincap seviyesindeyiz. Combine bizim algılarımızın çok ötesinde bir güçtür. Biz onların gözünde ışınlanma deneyleri yapan ve bunu beceremeyip eline yüzüne bulaştıran ilkel maymun türüyüz. Ama Dr. Breen üstün bir bilim adamı olduğu için Combine'ı ikna etmeyi başarabilmiştir. Onlar bizi sömürmeye değer görmüyorlardı bile. İnsanlığı ayak bağı olmasın diye yok etmek istiyorlardı.
Biliyorsunuz ki Black Mesa atom bombasıyla imha edilmişti. Orada yapılan deneylerden hiçbir iz kalmamıştı. Dr. Breen, Combine ile bir pazarlık yaptı. Onlara Black Mesa'daki yapılan deneylerden bahsetti. "Biz sizin sandığınız kadar ilkel bir tür değiliz," dedi. "Eğer bizi imparatorluğunuza dahil ederseniz size hep peşinde olduğunuz ışınlanma teknolojilerini altın tepside sunarım," dedi. Combine da bu sayede insanlığı tamamen yok etmekten vazgeçip köleleştirmeye karar verdi. Kötünün iyisi yani. Yani Citadel Dr. Breen sayesinde kuruldu. Citadel, Combine'ın Overworld'e açılan süper portal açma aracıdır. Aynı zamanda bir savaş fabrikasıdır. Evrenler arası süper portallar karanlık enerji füzyon reaktörüyle çalışıyor. Combine bu portallar sayesinde anavatanlarıyla temas halinde kalabiliyordu. Combine pek çok uzaylı türün birbiriyle kombine olup birbirine karıştığı hibrit bir medeniyettir. İşgal ettikleri gezegenlerdeki canlı türlerinin üstün özelliklerini kendi gen havuzlarına dahil ederler. Ayrıca o gezegenlerin teknolojilerini kendilerinkine entegre ederler. Dr. Breen de insanlığın bu medeniyete dahil olmasını istiyordu. Hatta kendisi bizzat bu imparatorlukta söz hakkı olan bir lider olmayı amaçlıyordu. Combine onun zekasını değerli gördüğü için sık sık bilinç yedeklemesi yapmıştır. Hatta Eli Vance'i de ele geçirdikten sonra onu bu süper portaldan geçirerek onun bilincini kopyalamak istiyorlardı. Çünkü Eli Vance ışınlanma portallarını en iyi bilen bilim adamlarından biriydi. Tüm bunlar Dr. Breen'in Combine ile yaptığı bir ticaretin parçasıdır. Dr. Breen, Combine'a ne kadar ışınlanma teknolojisi sunarsa o da o kadar çok mevki ve ödülün sahibi olacaktır. Dr. Breen, insanlığın lideri olarak kurduğu diktatörlüğü bu ticaret düzeni üzerine kurdu. Bunun aynısını bir zamanlar Niland da yapmıştı. Bu yüzden Niland ile Dr. Breen arasında bir benzerlik vardır. Bazı insanlar bu düzene baş kaldırmıştı. Combine'ın dünyadaki amaçlarını stratejik hareketlerle baltamaya çalışan bir yeraltı gerilla örgütü kuruldu. 7 saat savaşından sonraki yenilgiden sonra kurulan bu örgüt, Combine'ın yeni dünya düzenini devirmeyi amaçlıyordu. Örgüt her ne kadar hayatta kalan insan nüfusundan tam destek alsa da Combine ordusuna saldıracak nitelikte ve güçte değildi. Bazı ufak tefek grevler gerçekleştirse de kolaylıkla bastırılabiliyordu. Ravenholm bir zamanlar en büyük ana direniş üssüydü. Combine diktasından kaçan mülteciler için bir sığınma alanıydı. Combine iktidarının 20 yılı boyunca aslında tüm direniş faaliyetlerinden haberdardı. Militanların Overwatch'a karşı mücadelesi tamamen etkisizdi. Bu yüzden Combine bunları kayda değer bir tehdit olarak görmüyordu bile. Bu yüzden bu tip örgütlenmeleri ciddiye almadığı için önemli bir operasyon düzenlemiyordu. Ancak zamanla Ravenholm kasabasındaki yapılanma gitgide büyümeye başlayınca insanlık dışı bir yöntemle müdahale ettiler. Combine 7 saat savaşı ve sonraki dönemde sadece insanlara karşı savaşmamıştı. Combine dünyadaki tüm hayvanları gereksiz canlılar olarak gördüğü için neredeyse hepsini öldürdü. Yani tüm hayvanlar yeryüzünden silindi. Zaten Combine'den önce dünyaya ışınlanmış zenli yaşam tüm hayvanların varlığını tehdit ediyordu. Combine olmasa zenliler hayvan nesillerini zaten tüketmek üzereydi. Ancak bir hayvan var ki Combine bu hayvan türünü çok sevmiştir. Yani güvercinler. Combine güvercinleri o kadar çok beğenmiştir ki diğer hayvanların soyunu kuruturken güvercinlere dokunmamıştır. Hatta güvercinleri kendi milli sembolü olarak kullanmıştır. Propaganda posterlerinde sıklıkla güvercin sembolünü görürüz. Hatta oyunun bazı kesen sahnelerinde bir Combine askeri yanlışlıkla bir güvercini öldürürse telsizden takım komutanı tarafından azarlanıyordu.
Dünyadaki hayvansal yaşam sona erince Zen'in vahşi türleri hemen bu boşluğu doldurdu. Zen ekosistemi neredeyse tamamen dünyaya taşındı ve yayıldı. Bu yüzden dünya topraklarının büyük çoğunluğu yaşanılmaz hale gelmiştir. Bu yüzden insanlar bu yaratıklardan korunmak için Combine'ın kurduğu bu numaralı şehirlere göç etmek zorunda kalmıştır. Black Mesa'dan hayatta kalan bazı bilim adamları isyancı direniş örgütü için bazı teknolojiler geliştiriyordu. Black Mesa East ve White Forest gibi gizli üsler kurarak hala ışınlanma deneyleri yapmaya devam ettiler. Burada yeni bilim adamları ve mühendisler yetiştirdiler. Hatta bazı Vortigauntlar bile yeni bilim ekibine katılmıştır. Vortigauntlar çok yüksek IQ'ya sahipler ve ışınlanma konusunda tecrübeliler. Buralarda yapılan ışınlanma cihazları o kadar çok gelişmiştir ki artık bütün işlerini ışınlanarak halletmeye başladılar. Zaten yeni dünyada çevre her açıdan çok tehlikeli olduğu için en güvenli yol ışınlanmaktır. Her ne kadar Black Mesa'daki deneyler başarısız ve felaketle sonuçlanmış olsa da ışınlanma teknolojilerinde çok büyük yol kat edildi. Direniş örgütü ışınlanma teknolojilerini Combine'ın silah depolarından silah ve mühimmat çalmak için kullandılar. Combine ise en başından beridir bu teknolojinin peşindeydi. Combine o kadar gelişmişliğe rağmen bu tip makineleri geliştirmeyi bir türlü becerememiştir. Hatta bir keresinde Combine'ın yaptığı bir ışınlanma aracına bindiğimizde ışınlanma o kadar çok yavaş çalışıyordu ki bir yere ışınlanmak bir haftadan fazla sürüyordu. Kuantum dolaşıklığı yüzünden karakterler zamanda ileri atlıyordu. Yani bu demektir ki Combine'ın yaptığı bir ışınlanma aracını kullanmak yerine yürüyerek gitseniz gideceğiniz yere daha çabuk varırsınız. Combine'ın tüm kozmik güçlere hakimken yapamadığı ışınlanma teknolojilerini Isaac Kleiner ve Eli Vance gibi bilim adamları küçücük bir depo gibi gizli laboratuvarlarda derme çatma ışınlanma makinesi yapabiliyorlardı. Tabii ki tüm bunlar eskiden Black Mesa'da yapılan deneyler sayesinde olmuştur. Bir zamanlar Profesör Isaac Kleiner'ın çok sevdiği bir kedisi vardı. Kleiner yine bir gün her zaman yaptığı gibi ışınlanma deneylerinden birisini yapıyordu. Ama bu sefer diğerlerinden farklı olarak daha küçük ve portatif bir ışınlanma aracı geliştirmişti. İlk ışınlanmayı bir kedi ile denemişti. Ancak işler yolunda gitmedi. Barney Calhoun da deneye yardım etmek için oradaydı. Kedi portala sağlam girdi ama sağlam çıkmadı. Kedi portaldan çıktığında deforme olmuş, çok korkunç bir görüntüyle ölüm ve yaşam arasında sıkışmış Schrödinger'in kedisi gibi görünüyordu. Daha sonrasında kedi büyük bir çığlıkla patlayarak moleküllerine ayrıldı. Bu moleküler parçacıkların çoğu Barney'nin içinden geçti. Bu olay onu çok olumsuz etkiledi. Bu kedi olayının sonunda Barney travma sonrası stres bozukluğu yaşadı. Sürekli kedi sesleri duyuyor ve sürekli kedi ile ilgili kabuslar görüyordu. Bu kedinin adı Lamar'dı. Dünyadaki tüm hayvanlar öldüğü için o türünün son örneklerinden biriydi. Dünyada başka kedi de kalmadığı için bu olaydan haberdar olan tek kişi zaten Barney ve Kleiner'dı. Onlar da bu olayı örtbas ettiler ve kimseye bahsetmediler. Alex oyunun ilk bölümünde ışınlanacağı zaman Barney bu yüzden korkuyordu. Kedinin başına gelenlerin aynısı Alex'in de başına gelir diye endişeleniyordu. What cat? Sonrasında Kleiner üzerine deney yapmak için kullandığı bir headcrab'e bağlandı. Onu da kedisi gibi sevip evcilleştirdi. Bu sayede artık insanları zombileştirmeye çalışmıyor ve vejeteryan olarak besleniyordu. İnsan kafasına en çok benzeyen bitki o olduğu için Kleiner onu hep karpuzla besledi. Hatta Kleiner'ın notlarında Lamar için karpuz bul yazıyordu. Çok sevdiği kedisini kaybettiği için üzülen Kleiner onun yerini doldurabilmek için ona da Lamar ismini verdi. Bu isim Wi-Fi gibi kablosuz teknolojilerin annesi olarak bilinen oyuncu ve mucit Hedy Lamar'dan geliyor.
Zaten Kleiner'ın kedisi de dişiydi. Headcrab'lerin cinsiyeti bulunmuyor. Tamamen cinsiyetsiz canlılardır. Çok farklı bir üreme sistemine sahipler. Kleiner, Hedy Lamarr'ın hayranıydı. O yüzden hayvanlarına hep bu ismi veriyor. Combine bu parazitik hayvanların üzerinde genetik değişiklikler yaparak üretimini yaptı. Bu sayede hızlı ve zehirli 2 yeni headcrab türü doğdu. Ve tabi dolaylı olarak hızlı ve zehirli zombiler de doğdu. Combine bunları direniş hareketlerini bastırmak için küçük roketlerin içine doldurup hedeflere atıyordu. Ravenholm'da büyüyen bu yeni topluluk bu biyolojik silahlara şiddetle maruz kaldı. Ravenholm'daki headcrab ve zombi istilasından sağ kurtulan tek kişi eskiden kilise papazı olan Father Grigory'dir. Grigory bu olaydan sonra tüm kasabayı tek başına idare etmeye başlamıştır. Gerçekleşen katliamlardan sonra oluşan travmalardan dolayı akli dengesini biraz kaybetmiş olsa da aslında aynı zamanda yetenekli bir mühendistir. Bütün Ravenholm sokaklarında bu bir tuzakları kurarak zombileri tek başına kontrol altına almıştır. Look to your own salvation. Zaten Ravenholm, maden ocaklarının işletildiği bir sanayi kasabasıdır. Bu yüzden ihtiyaç duyduğu tüm aletlere erişebiliyor. Grigory kendini zombi sürülerinin çobanı, zombileri ise güdülmesi gereken koyunlar ve cemaati olarak görür. Grigory, hikayenin en gizemli karakterlerinden biridir. Headcrab'ler asalak bir yaşam formu olduğu için insansı canlıları konak olarak seçerler ve onların sinir sistemini ele geçirerek nekrotik mutant kuklalara dönüştürürler. Türkçe ismi kafa yengeci olan headcrab'ler konak bireyin kafasını ve yüzünü tamamen kapladığı için bu yüzden zombinin göğsünde dikey bir yarık ağız oluşur ve bu ağızdan beslenir. Kaburgalar diş vazifesi görür. Geçirdikleri bu korkunç dönüşüme rağmen zombiler aslında tamamen ölmez ve bilincini kaybetmezler. Yani bunlar aslında yürüyen ölüler değildir. Bir headcrab kafaya mandal gibi kendini kenetler ve bir daha sökülmesi imkansız olur. Konak birey de havasızlıktan bayılır. Bu da headcrab'in işini oldukça kolaylaştırır. Ayıldığında ise kendini zombiye dönüşmüş olarak bulur ve hala her şeyi hisseder. Vücudundaki deformasyonlar, kanamalar ve yarıklar ona sonsuz bir acı verir. Peki bu kadar çok felaketin yaşandığı, tarım ve hayvancılığın bittiği, hatta tüm hayvanların tamamen neslinin tükendiği bir dünyada bu insanlar nasıl besleniyor? Tabii ki headcrab'ler. Headcrab'ler yeni tavuk haline geldi. Headcrab'ler insanları nasıl yiyorsa çoğu zaman da insanlar onları yiyor. Karşılıklı bir besin zinciri. Bunun dışında Combine'ın duvardaki yiyecek panellerinden dağıttığı sentetik jeller dışında insanlık için yiyecek hiçbir şey yok. İnsanlar yemek için headcrab'leri pişirmeyi Vortigaunt'lardan öğrendi. The hell expands. And I really do need to get moving. The Combine. Yes. Do not go yet. I must show you something. Merhabalar, nasılsınız? Gelin. Bakın burada birbirinden güzel neler var. O elinizde tuttuğunuz armut mu yoksa... Vortigaunt'lar Gordon Freeman sayesinde özgürlüklerine kavuştukları için onlar Gordon'ı bir kurtarıcı, Mesih olarak görürler. Kölelikten de kurtulduktan sonra gerçek güçleri ortaya çıktı. Onların da zaman durdurma, geleceği görme, ışınlanma, ağır yaraları iyileştirme gibi güçleri var. Sonra da insan gibi konuşmayı da öğrendiler. Ama bu kadar yeteneğe rağmen
ayak işleri yaptıkları da görülebilir. Hatta Alex Vance girdiği bir çatışmada çok ağır bir yara almıştı. Vortigandlar onu kurtarmak için bir antbiyon muhafız larva yumurtasından Alex'e can yükledi. Ve bunu yaparken ayin benzeri bir ritüel düzenlemişlerdi. Heart to Heart yani Kalp Kalbe isimli bölümde Gordon ile Alex'in yaşamları birbirine vortal bir bağ ile bağlandı. Yani bu olay Gordon ile Alex'in Vortigand geleneklerine göre evlendiği anlamına geliyor. Citadel kalesindeki karanlık enerji reaktörü patladığında bu ikisi neredeyse ölüyordu. Sonra kravatlı bir adam bu büyük patlamadan sadece Gordon'u kurtardı ama Alex geride kaldı. Alex'i ise Vortigandlar kurtardı. Citadel patlamasından sonra ilk oyunu sondaki gibi Gordon'u tekrar alıkoymayı planlıyordu. Ancak Vortigandlar onu bloke ederek engellediler. Vortigandlar onun işine sürekli karıştığı için onları pek sevmez zaten. Onun da dediği gibi bir zamanlar onların insanlık hakkında bildiği tek şey çelik koridorlarda onlara doğru koşarak saldıran levyeli bir adamdı. Bir zamanlar Alex'i umursamıyorlardı bile. Zaten bu yüzden Alex'i Black Mesa faciasından Vortigandlar değil, o kurtarmıştır. Bu adam en ölümcül felaketlerden ve savaş ortamlarında hayatta kalmayı en iyi beceren kişilere hayranlık besliyor ve onları alıkoyup çeşitli savaşlarda kendi amaçları veya planları için kullanıyor gibi görünüyor. Zaten Gordon ne kadar üstün bir savaşçı olsa bile 7 saat savaşından sağ kurtulamazdı. Combine insanlığa karşı o kadar büyük bir zafer kazanmıştı ki direniş hareketleri onlar için bir tehdit değildi. Bu yüzden dünyayı onların istedikleri gibi kendi kendine yöneten bir yönetim anlayışına dönüştürüp kendi askeri kuvvetlerine geri çekmişlerdi. Sadece dönüştürülmüş insan askerlerden oluşan Overwatch ordusu ve bazı sync birimleri ile düzeni sağlıyorlardı. Zaten dünyadaki tek devlet Combine devleti ve Combine ordusudur. Bu savaş gücüne karşı koyacak bir güç dünyada bulunmuyor. Daha önce hiç yenilgi görmemiş bir ordu. Combine'e karşı koyacak bir güç hiçbir evrende bulunmuyor. Mesela beyaz renkle giyinen elit Combine askerleri eskiden dünya ordularında savaşan özel kuvvetler personelleriydi. Bunlar diğerlerinden daha yüksek bir dönüşüm geçirmiştir. Mesela normal bir Combine askeri normal bir HECU askerinden dönüştürülmüşse elit Combine askeri ise Black Ops, Bordo Bereli, Spetsnaz gibi özel kuvvetlerden dönüştürülmüş askerlerdir. Combine'ın Overwatch ordusunda dünyadaki bütün orduların en iyi askerleri çiplenerek Combine askerine dönüştürülür. Combine ayrıca ele geçirdiği bilim adamları ve zeki insanların beyinlerini çeşitli yöntemlerle emerek bu üstün zekaları kendi teknolojilerini geliştirmek için kullanır. Dr. Breen, Eli ve Alex'i de bu amaçla süper portaldan geçirecekti. Ama bunu başaramayınca kendisi bu portaldan kaçmaya çalıştı. Ancak Combine Overworld'un bulunduğu evren İnsan yaşamı için gereken oksijen, nitrojen, azot gibi atmosfer gazlarının var olmasını desteklemiyor. Bu yüzden orada yaşamak için bir konak bedene transfer edilmesi gerekiyor. Sonrasında tam kaçacakken portal cihazı Gordon Freeman tarafından patlatılıyor. Bu olay zincirleme reaksiyonla sonuçlanarak Citadel'ın tamamen yıkılmasıyla sonuçlanıyor. Bir atom bombası şiddetiyle patlayan Citadel tüm şehir 17'yi yok ediyor. Citadel'ın yıkılışı Combine'ın dünya yönetimine en ağır darbeyi vuruyor. 20 yıllık Combine tarihinin en büyük ayaklanma hareketi başlıyor.
Eli silah tutan herkes sokaklarda savaşmaya başlıyor. Süper portalların kapanmasıyla dünyadaki Combine tamamen savunmasız, izole ve desteksiz birimler haline geldi. Hatta bazı yaşam destek kaynaklarından mahrum kaldıkları için bazı Combine askerleri bile zombileşti. Zombi ve Combine cisimleri ve kelimelerin birleşmesiyle Zombine ismindeki yeni ve daha tehlikeli bir zombi türü doğdu. Headcrab'ler dönüştürülmüş Overwatch askerlerinin kafasına atlayarak zombileşen Zombine'lar çifte dönüşüm geçirmiş insanlardır. Önce Combine dönüşümü, bu sefer de zombi dönüşümü. Çelik yelek gibi askeri zırhlar giymiş olduğu için diğer zombilere göre daha dayanıklıdır. Onlar da zombileşince tam olarak bilinçlerini kaybetmezler. Ancak klasik zombilerin aksine bunlar yardım çığlığı atmak yerine hala askeri görev bilincini sürdürürler. Hala telsiz üzerinden bildiklerine mesajlar gönderir. Beyin çipleri hala çalışır. Bazen bu mesajlar anlamsız olduğu için onların mesajlarını duymamak için diğer askerler telsizlerini kapatır. Zombine'lar intihar bombacısı gibi hareket ederler. Hem Gordon'u hem de kafasına yapışan yengeci öldürmek için el bombasını çıkarıp kafasına tutarak koşmaya başlar. Combine her ne kadar yenilmiş olsa da hala savaşarak toparlanmaya çalışıyor. Combine gerilerken direniş gelişiyor. En çok korkulan birimlerden olan Strider'ları bile sinek gibi avlamayı başaracak teknolojiler geliştirmeyi başardılar. Bu aletlerden biri olan Magnusson cihazını geliştiren Dr. Magnusson, oyundaki en komik ayrıntılardan birine sahip. İlk oyunun başında, daha deney başlamadan önce, kafeteryada çalışan bir mikrodalga fırınında güveç pişiriyordu. Eğer fırını kurcalayıp düğmelerine basarsak fırın patlıyordu. Bu yüzden öğle yemeği berbat olduğu için Dr. Magnusson Gordon'a büyük bir kızgınlık besliyordu. Halbuki daha öğlen vakti gelmeden deney kazası gerçekleşiyor ve Black Mesa'yı uzaylılar basıyordu. Yani her türlü o güveci yiyemeyecekti. Why do we all have to wear these ridiculous ties? My God, what are you doing? Dr. Freeman insanlığın kurtarıcısı olarak görülmeye başladı. Ama Combine hala çok güçlü ve tehlikeli. Artık daha pis savaşmaya başladılar. Combine yönetiminde Dr. Breen varken diktatörlük de olsa daha insancıl bir yönetim anlayışı vardı. Dr. Breen ortadan kaybolduktan sonra yönetimi Advisor'lar aldı. Advisor'lar Combine ordusunun beyin takımı ve generalleridir. Combine İmparatorluğu'nun en üstün, en entelektüel ve gizemli birimlerinden biridir. Dünyanın işgalini bizzat onlar organize etmişti. Asıl ismi Shu'Latoy olan Advisor'lar aslında henüz bebeklik aşamasında olan süper zeki larvalardır. Dünyaya uyum sağlamak için onlar da evrimsel ve biyoteknolojik dönüşümler geçirmiştir. Robotik kolları, sibernetik gözler ve nefes almak için bir gaz maskesine sahipler. Yer çekimine karşı gelme ve telepatik zihin okuma yetenekleri vardır. Çok zeki ve üstün özelliklere sahip olmasına rağmen çok yumuşak ve dayanıksızdır. İlk defa ortaya çıkana kadar gelişmek için podlarda yaşıyordu. Çünkü daha bebekler. Freeman'in Citadel'a düzenlediği saldırı sonucu insanlığın boyun eğmeyeceği anlaşılınca Dr. Breen'in yaptığı pazarlık anlaşması düşmüş oldu. Bu bilgileri de açılan son portalla gönderdiler. Bu bir savaş yardım çağrısıydı. Sonrasında Citadel'ı kasten kendi elleriyle yıkmaya karar verdiler. Çünkü Citadel, Dr. Breen'in yaptığı barış antlaşmasının bir sembolüydü. Gordon Freeman bu barış antlaşmasını yıktı ve yeni bir savaşın başlamasına sebep oldu. Bunu yapmak için Gordon
karanlık enerji reaktörlerini soğutmaya çalışırken bunu engellemeye çalışmışlardı. Yani Citadel'ın yıkılması aslında onların işine geliyordu. Onlar zaten en başından beridir insanlığı yok etmek istiyorlardı. Onları sadece Dr. Brain ikna etmişti. Artık onlarla pazarlık yapabilecek bir arabulucu bulunmuyor. Citadel'ın yıkılması demek, Combine'ın tüm insanlığı yok etmeye karar verdiği anlamına geliyor. Çünkü Citadel pazarlığın bir sembolüydü. Sömürgeciliğin pazarlığı. Ya sömürge ya da ölüm. Ama nihayet açılan son portalın kapanmasıyla Combine tehdidi ortadan kalktı. Dünyadaki son kalan Combine'ı da temizleyebilirsek bir daha asla gelemezler. Çünkü artık yakalayabilecekleri bir portal fırtınaları fırsatı kalmadı. Yani kısaca artık Combine'ın dünyadaki işi bitti. Ancak tüm bu olanlardan sonra elimize şifreli bir video kaydı mesajı geçiyor. Mesajda Borealis isminde bir gemi görünüyor. Bu gemi Black Mesa'nın rakibi olan başka bir bilim kuruluşuna yani Aperture Science'a ait. Onlar da Black Mesa gibi ışınlanma deneyleri yapıyordu. Onların da başına kötü felaketler geldi. Geminin içinde ne olduğu sorusu oyunun en büyük gizemini barındırıyor. Ama sonuçta içindeki çok gelişmiş bir portal teknolojisi olduğu kesin. Sonuçta Aperture Science'ın geçtiği oyunun adı Portal. Combine eğer bu gemiyi ele geçirirse en başından beridir peşinde olduğu yerel ışınlanma teknolojisini elde edebilir. Eğer bu olursa Combine tamamen yenilmez olur. Bu teknolojiyi kullanıp Overworld ile dünya arasına tekrar bir süper portal açıp daha da güçlü bir orduyla tekrar saldırabilir. Eli Vance'in de dediğine göre eğer bu olursa bu sefer insanlık değil 7 saat 7 dakika bile dayanamaz. 7 dakika savaşı insanlığın mutlak sonu olur. Bu yüzden Eli Vance bu geminin Combine'in eline geçmeden önce hemen yok edilmesi gerektiği fikrini savunuyor. Ama Dr. Kleiner ise bunun çok büyük bir fırsat olduğunu, oradaki teknolojiyi Combine'a karşı kullanmamız gerektiğini savunuyor. Yani yeni bir ışınlanma teknoloji yarışını yani Half-Life 3'ün hikayesini başlatıyor. Portal oyunlarında Aperture Science'ın ne kadar gelişmiş bir bilim tesisi olduğuna şahit olmuştuk zaten. Combine, Aperture Science'ın teknolojilerinin peşine düştü. Ama orada ne ile karşılayacaklarından onlar bile habersiz. Bu hikaye Black Mesa, Aperture Science ve Combine İmparatorluğu arasında geçen bir portal yarışının hikayesidir. Careful, Lamar. These lamps are quite hot. Is this on? Yes. Very well. I am not much of a public speaker, but I'll do my best. Fellow citizens, residents of City 17 and environs, by which I mean sentient residents, of course, human and otherwise, although I believe there is little need to explain recent developments to our Vortigaunt allies. At any rate, first, as a matter of great urgency, if you find yourself still within the confines of City 17, you are well advised to leave the city at once by the fastest means available to you. We have restored service to much of the commuter transport system in order to carry citizens out of the city as quickly as possible. We have also established camps and triage areas in the surrounding environs. I repeat, you must evacuate the city at once. While there was certainly a great benefit in destroying the Citadel's teleport core, we have detected one rather unfortunate side effect. It would appear an inevitability that very soon now the Citadel will be consumed in a destructive event whose magnitude I cannot currently estimate with any certainty, except to say that it will almost certainly irradiate an area of many miles radius. Therefore, I repeat, evacuate City 17 at once, if not sooner. I cannot state this without enough undue emphasis. On a lighter note,
If you are already in one of our designated safe zones, I feel obliged to point out that a more fortunate side effect of the reactor's destruction is the complete removal of the Combine's reproductive suppression field. Previously, certain protein chains important to the process of embryonic development were selectively prevented from forming. This is no longer the case. For those so inclined, now would be an excellent time for procreation. Which is to say, in layman's terms, you should give serious consideration to doing your part for the revival of the species. We must make the most of the time we have, as it is by no means certain how much time we have secured ourselves before the Combine attempt to restore their dominion, as they certainly shall. Since this is, in fact, the first opportunity we have had to speak openly of the baleful influence of the Combine, there is much ground to cover, and in fact, I hope to institute a series of useful bulletins in the days ahead. However, for now we will have to content ourselves with some relatively meager exposition. The destabilization of the City 17 reactor has had repercussions that were not entirely unexpected, although we hardly dared speak this hope ahead of time. The destructive pulse forced a damper on the entire network of linked Citadel reactors. Thus, for the time being, I believe that all Combine portals have failed completely, as well as all communications systems based on that technology. In short, the Combine are completely cut off. Combine forces currently stationed on Earth are now isolated units, stranded. However, this is most likely a temporary state of affairs. As we once learned to our dismay, even the relatively tiny fracture at Black Mesa gave our enemies an opening which they were able to force ever wider as they poured through in greater and greater numbers. In addition to the completely xenotheric species, there are many modified post-human allies still remaining on Earth who will be doing their utmost to re-establish lines of communication and supply with the larger forces. Even so, there is greater reason for hope now than at any time in the past decade. We have made, in secret, several technological advances which we will do our best to deploy in advance of the Combine's return. We continue to diligently assemble and train a new generation of scientists and technicians. For what the Combine fear the most is not any tangible human weapon, but our will, our intellect, our ability to respond selectively and rationally to every terror they turn against us. We place our firmest hope in the human spirit, even knowing how easily it may be shattered. We have all seen friends and family crushed by the Combine. Some of our neighbors have allowed themselves to be co-opted and purged of their humanity by the military machine. And those who resisted have met a most terrible fate. Still, I cannot overstate how important it is that we retain our humanity. Only this will allow us to hold together as we must for their inevitable return, and what is certain to be unimaginable retaliation. And, oh yes, if you missed any part of this message, it will loop repeatedly until there is no point in looping it any longer. I apologize for any inadvertent errors or omissions. As you can imagine, we have had scarcely time to record, let alone rehearse. What's that, Eli? Oh, right. This has been Dr. Isaac Kleiner, formerly of Black Mesa, now simply a citizen, like all of you, of Earth. Let me just add to all those who can hear me now, as we struggle out of the shadow of our malefactors, welcome back to the light. Now, where did I put that calculator? Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer Enhanced. How about it, Dr. Freeman? Did you realize your contract was open to the highest bidder?
Unfortunately, the Resistance has shown it is willing to accept a new leader. And this one has proven to be a fine pawn for those who control him. A previous hire has been unable or unwilling to perform the tasks laid before him. We have struggled to find a suitable replacement until now.